Bugün piyasada sessizce yaşanan ancak potansiyel olarak büyük bir fırtınanın habercisi olabilecek kritik gelişmelerden bahsedeceğiz. Işık hızında en özel airdrop, kripto, presale ve kripto analiz videolarını yayınlayan Tantan kanalından merhabalar efendim. Bu videoyu da siz istediğiniz Telegram'da video konseptimizi yayınladık ve istek üzerine gelmiş bir videodur. Böyle özel videoların devamı için aşağıdan abone olmayı unutmuyoruz efendim. Son dönemlerde adeta kripto piyasasında ölü deniz sakinliği sürüyor. Ama bu durgunluk birçoğunuzun düşündüğü gibi piyasanın bittiğine anlamına gelmiyor tabii ki. Aksine bazı uzmanlara göre tarihin en büyük sinyallerinden biri şu an yanıp sönüyor. Kripto dünyasının en önemli yatırım şirketlerinden ProCap'in üst yöneticilerinden çok çarpıcı aslında bir açıklama yapıldı. Diyor ki Bitcoin'in 90 günlük volatilitesi yani fiyat hareketliliği 2016 sonlarından bu yana en düşük seviyesine indi. Bu sadece aslında istatistik değil efendim. Hatırlayın 2016'nın sonlarına doğru Bitcoin'in fiyatı $700 civarındaydı ve volatilite seviyesi tıpkı bugünkü gibi düşük seyrediyordu. Sonra ne oldu? 2017 yılında tarihi bir boğa koşusu başladı ve Bitcoin bir yıldan kısa bir sürede $700'dan $20.000 seviyelerine çıktı. Yani şu anki volatilite seviyesi 25.21 gibi mesela düşünebiliriz. 2016'da yaşadığımız durumla birebir örtüşen bu tablo akıllarda tek bir soruyu tabii ki getiriyor. Acaba Bitcoin yine bir tarihi yükselişin arifesinde mi? Fırtına öncesi bu derin sessizlik tarihin bize bir kez daha göz kırptığının işareti olabilir mi? Peki sen ne düşünüyorsun? Piyasa ne yönde hareketlilik olur? Şu an manipülasyonda mıyız? Yoksa farklı bir durumda mıyız? Görüşlerini yorumlara bekliyorum. Şimdi tabii ki gelelim madalyonun diğer yüzüne. Piyasa neden hala belirsiz? Neden bu kadar sert düşüşler yaşanıyor? Cevap aslında bence çok net: manipülasyon. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde de özellikle merkeziyetsiz borsalar ve vadeli işlemler aracılığıyla yeni yatırımcıların adeta cepleri boşaltıldı. Bu platformlar kaldıraçlı işlemlerle küçük yatırımcıları büyük risklere itti. Fiyatlarını manipüle ederek özellikle 2025'in en büyük long tasfiyelerinden birine sebep oldular. Gördüğümüz bu sebepsiz düşüşler aslında birer sirkeleme operasyonu. Büyük balinalar küçük yatırımcıları korkutarak pozisyonlarından vazgeçmelerini sağlıyor ve ardından daha düşük fiyatlardan tekrar alım yaparak kendileri için yeni bir rally zemini hazırlıyorlar. Peki bu durum ne anlama geliyor? Mesela bir ABD borsalarında rally devam ediyor. Ufak kar satışlarının başladığını da biliyoruz. Altın tarih zirvesini oynadı. Şimdi de kısa vadede ufak geri çekilmeler mesela 3500'e doğru mesela bir bekleniyor. Uzun vadede tabii ki yükseliş trendi devam edecektir. Kripto piyasasında ise şu an temkinli bir geri çekilme var. Bu bir aslında manipülasyon mudur? Yoksa gerçekten ciddi bir düşüş olma ihtimali var mıdır? Tabii ki bir izleme pozisyonunda olmak lazım. Temkinli olmak lazım. Böyle acil satışlar yapmamak lazım. Çünkü piyasa gerçekten belirsiz. O yüzden büyük adımlar atmadan önce bir Ekim'i de bir beklemeyi ben şahsen tavsiye ediyorum. Peki Bitcoin hemen arkasından gelen Ethereum ve tüm altcoin'lere ne demeli? Onların durumu ne? Altcoin rallisi gelecek mi tekrardan? Şimdi bununla alakalı da Bitcoin volatilite düşüklüğü yaşarken Ethereum tabii ki kendi ekosistemini geliştirmeye devam ediyor. Ethereum'un spot ETF'lerinin onaylanmasıyla birlikte kurumsal ilgi artması fiyat üzerinde tabii ki büyük bir baskı oluşturabilir. Uzmanlara göre Ethereum'daki bu kurumsal para akışı yeni bir altcoin sezonun tabii ki habercisi olabilir ve kripto piyasasında çok önemli bir genel kural vardır. Bitcoin yükselir, ardından sermaye Ethereum'a kayar. Son olarak da bu sermaye yüksek potansiyeli olan altcoin'lere doğru akar. Şu anda Bitcoin'deki bu durgunluk, geri çekilme döneminde altcoin'lere ilginin arttığına dair tabii ki söylentiler var. Özellikle yapay zeka entegrasyonu olan projeler ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyon gibi trendleri aslında yatırımcıların dikkatini çekiyor. Sonuç olarak efendim kripto piyasası şu an büyük bir değişimin eşiğinde. Bitcoin'deki fırtına öncesi sessizlik tarihsel olarak büyük bir hareketin habercisi olabilir başta belirttiğimiz gibi. Ama ancak unutmayın şu son özellikle 2 yıldır piyasa dinamikleri manipülasyon ve sirkeleme ile dolu. Bu yüzden rasyonel kararlar almak veya aceleci davranmak için erken bir dönemde diyebiliriz. Kriptoda büyük risklerle dolu. O yüzden çok temkinli davranmakta fayda var. Böyle özel haber videoların devamı gelecek efendim. Takipte kalıyoruz. Hoşça ve sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.